Merhabalar herkese. Demigod kanalına Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oynanış videosuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi şu an Gold Tier 3'teyiz ve bizim Platinum seviyesine ulaşmamız için sanıyorum 13 tane bar var. Bu da 7 tane galibiyet demek. Dolayısıyla 7 tane galibiyet almak için oynuyor olacağız. Ve bugün oynayacağımız deste ise Mono White Angels. Evet, gördüğünüz gibi Angel destesi bu. Burada Youthful Valkyrie var. Herhangi bir Angel oyuna girdiğinde kendisine +1/+1 sayı çekleniyor. Yine aynı şekilde Giada var. Giada oyundayken giren melekler +1/+1 sayacıyla işin içerisine giriyorlar. Ve aynı zamanda Giada bize tap yaptığımızda bir beyaz mana da kazandırmış oluyor. Burada Overseer var. Bizim kart çekmemizi sağlayacak ve hayat kazanacağız onunla birlikte. Holy Cow var. Bu bizim Scry bir yapmamızı sağlayacak. Burada Celestial Armor var. Oyuna girer girmez double yani büyü geçirmezlik ve ölümsüzlük kazandırıyor bizlere. Angel var. Burada 6 mana karşılığında +2/+2 ve hayat kazanma yetisi kazanıyor ve eğer 5 hayat ve daha fazla kazanırsak da 4'e 4 bir pull melek yaratmamızı sağlıyor. Ve burada bir tane kopyası olan Lyra Downbringer var. Bu da bütün meleklerimize yaşam puanı kazanma yetisi sağlıyor. Öldürme büyüsü yok ama en azından rakibin bazı büyülerinden kurtulma şanslarımız var. Bunlar da Seam Reap, Snare ve Sheltered by Ghost olacak. Yine Requisition Raid ile artifact veya enchantment'ları öldürebiliriz veya kendi yaratıklarımıza +1/+1 sayı ekleyebiliriz. Enduring Innocence de yine kart çekmemiz için burada ve Exemplar of Light da yine kart çekmemiz için burada. Bakalım bu melek destesi bizlere yardımcı olacak mı ve istediğimiz galibiyetleri alabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Evet, biz başlıyoruz. Elimizde Inquisitor, Giada ve Archangel var. Fena değil. Başlangıç yeri için bayağı iyi. Inquisitor diyelim. Devam edelim bakalım. Elindeki kartlardan bir tanesini oyundan ihraç etmemizi sağlıyor. Ve o ihraç edilen kartı da bir mana ekstra karşılığında oynuyor. Eğer o ihraç edilen kart bir arazi ise de arazi oyuna tap bir şekilde girecek. Burada Llanowar Elves oynadı. Peki. Bir tane daha Elves varmış demek ki elinde. Zaten onun için çok ihtiyaç duymadı. Inquisitor'la Elves'i takas edebiliriz aslında. Elves çünkü onun hızlanmasını sağlayacak. İstemeyeceğini ben de düşünmüştüm. Giada diyelim. Devam edelim. Burada hayat kazanamıyor olmamız biraz kötü. Exemplar of Light öbür türlü bize şey kazandırabilirdi. Oo. Peki. Önce Giada'yla bir veya ikisiyle de gidelim ya. Çok önemli değil. Inquisitor çok önemli değil. Dedikten sonra Exemplar of Light diyelim. Exemplar of Light 5'e 5 girsin ve bize kart çeksin. Giada sayesinde +1/+1 sayaçla girdiği için ve bundan sonraki turda da eğer Exemplar of Light hayatta kalırsa onun üzerine Sheltered by Ghost'u koyarız. Hem hayat kazanırız hem kart çekebiliriz. Bir bakalım. Chocobo. Chocobo. Eurobroid. Ama çok güzel oldu bu. Eurobroid'u böyle koymuş olması. Zira Eurobroid'u koyması demek benim hayat kazanabilmem demek. Gidelim 8 hasar verelim. Nice, biliyorum. Teşekkür ederim. Overseer. Overseer de güzel. O da kart çekmemizi sağlayacaktır. 5'e 4. Valkyrie. Valkyrie erken gelseydi daha büyük bir hale dönüşebilirdi. Traveling Chocobo. Peki. Bir tane de elinde Fable Passage vardı diyecektim. Hiç sekmiyor. Gerçekten. Olsun, burada Inquisitor, Overseer hepsi uçan yaratıklarımız var. Korkmuyoruz. 27 yaşam puanımız var. Evet. Roboloxy. Bay bay. Evet, yine biz başlıyoruz. Elimizde Valkyrie, Giada ve Holy Cow var bu sefer. Fena bir başlangıç eli değil. Ve biz başladığımız tabi bu eli aslında tutulabilir kılıyor.
Ama sanırım Valkyrie daha iyi Giada'dan şu an itibariyle ve rakibimiz de Mulligan yapıyor. Bu da aslında iyi bir durum bizler için. Plains diyelim, devam edelim. Sanıyorum önce Valkyrie'yi koyacağım, sonra Giada'yı koyacağım. Sanctifier. Peki. Sanctifier'a CM Reap yapmaya gerek yok. Muhtemelen ikinci turda oynayacağı kart belli. Ya Pride Mate'i oynayacaktır ya da diğerini Essence Challenger. Evet, bulamadıydım ismini. Teşekkür ederim. Bunu CM Reap yapmak çok daha mantıklı. Bizler için. Holy cow. Önce Giada diyelim. Giada Valkyrie'yi büyütsün. Sonra şu channel'ları da alalım elinden. Sonra oraya buraya +1/+1 sayaç da ekletmesin. Seninle bir atak yapalım. Valkyrie ile devam edelim hayatımıza. Burada aslında çok da önemli değil. Angel. Peki. Bu beklemediğim bir şeydi gerçekten. Bunda aslında flash var. Tamam, böyle yapalım önce. Static Snare diyelim, seni alalım. Giada ile bu sefer gitmesek de olur. Zaten buradan kazanacağımız artı biri, yani 2 tane hasarı Valkyrie ile kompanse etmiş olacağız. Inquisitor'da 4'e 3 olmuş olacak. Onun da elindeki bir kartı göndermesini isteyeceğiz. Bakalım o kart neymiş. Onu da göreceğiz. Böylece neymiş? Primate'miş. Peki. Evet, 17'ye kadar düştük. Holy cow diyeceğiz. Bir sonraki turda da Sanctifier. Peki. Artık bir sürü hayat kazanma şansına da sahip Essence Chandler. Evet, yani biz hasar veriyor olsak da o da tabii bundan bir şekilde sıyrılıyor oluyor. Evet. Önce gidelim şu ikisiyle atak yapalım. Holy cow bildiğiniz gibi flash yeteneğine sahip. Dolayısıyla onun turunda oynayabiliriz. Şu an oynamamızın çok büyük anlamı olmayacaktır. Primate oyuna tap olarak girecek ama tabii bir sürü hayat kazandıracak rakibe. Bunu şey yapmamış. +1 sayaçla, pardon. +1 mana karşılığında. Peki. Pardon. Saçmalık biraz. 6 hasar alabilirim ya. Çok önemli değil. Alalım 6 hasar. 6 hasar alalım. Holy cow diyelim. Holy cow. Holy moly diyelim. Valkyrie büyüsün. Holy cow. Overseer. Overseer olur. Overseer hem de kart çekmemizi de sağlar. Hem de hayat kazanmamızı sağlar. Önce bir Overseer diyelim. Overseer de oyuna 6-5 olarak giriyor. Gerçekten CM Reap. Evet, CM Reap diyelim. Şu channel'lardan bir kurtulalım bence biz. Ondan sonra da hepsiyle gidelim. Eğer Inquisitor'ı da bloklamak istiyorsa Pride Mate ile bloklayabilir. Çok önemli değil benim için. Burada zaten havadan 12 hasar var. Dolayısıyla 5'e düşürüyor oluyoruz hayatını. Peki Inquisitor'ı da bloklamayınca 1'e kadar düştü. Bir Pride Mate daha 2 hayat kazanacak. Pride Mate 6 mı olacak? Olsun. Peki. Prez de oynuyoruz. Yine biz başlıyoruz. Gerçekten hani son zamanlarda 3 el üst üste başlayarak bayağı şansımızı sonuna kadar kullandığımızı da düşünmeye başladım. Valkyrie diyelim. Verge bir evet, Azorius destesiyle birlikteyiz. Foundry. Peki. Bu hiç istemeyeceğimiz bir şey. Giada diyeceğiz. Devam edeceğiz. En azından Snare herhangi bir creature diyor.
Non-land permanent değil. Ama Sheltered by Ghost'umuz var. Belki o non-land permanent'tir. Diyecektik ki. Gia'da'yı al. Valkyrie'yi alma. Gia'da'yı al. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de öyle istemiştim. Teşekkür ederim. Valkyrie diyelim. Valkyrie seni alsın. Ondan sonra Gia'da oyuna girmiş olsun. Gia'da da Valkyrie'yi biraz bir tık büyütsün. Gidelim. Atak yapalım. Ama tabii Gia'da oyuna yeni girdiği için onun menasını kullanamadık bu turda. Ama Overseer diyebiliriz. Burada Ward 2 olması iyi oldu derken Prez istemedi daha fazla oynamak. Jederico. Evet, bu sefer biz başlamıyoruz. Artık zaten yeterdi. Oyun artık yeter dedi bize. Olsun. Ama kötü bir başlangıç eli değil derken bunu söylemekten vazgeçtim. Leyla'nı gördükten sonra yine bir hayat kazanma destesine karşıyız. Halya. İlginç. Çünkü sadece bir fazla kazanıyorsun hayat. Dolayısıyla 2 kazanıyorsun. 3 kazanmıyorsun. Yanlış hesapladı herhalde. Plus 1 instead. Evet. Plains geldi. Onu tap olarak oynayacak şimdi. Bir sonraki turda yine Halya'yı oynuyor. Bu sefer Vanguard'ı var. Tamam, bu sefer 3'e çıkartabildi. Tabi 27'ye de ulaştı neredeyse. O da ayrı bir mesele bizler için. Burada çok yapabileceğim bir şey yok. O yüzden gidiyorum. Atak yapıyorum. Yaşam puanını olabildiğince düşürmemiz gerekiyor. Gia'da diyeceğim. Çünkü bir sonraki turda mümkünse 2 Valkyrie'yi birlikte oynamak istiyorum. Valkyrie'ler de hem birbirlerini tetikleyecekleri için büyüyeceklerdir. Halıya. Okey. 26 oldu. Peki. Peki. Önce Gia'da'yla bir atak yapalım. Kendi biraz indirelim. Ondan sonra bir Valkyrie koyalım. Sonra bir diğer Valkyrie koyalım. Bir diğer Valkyrie, ikisi de 4'e 6 olacak. Bu sefer şöyle bir ilmi var ama tabii 27'yi geçecektir gene Leyline sayesinde. Overseer peki. Buradan bir de hayat kazanacak. 28 oldu. Hepsi tabii büyümüş oldular bu vesileyle. Ve kart çekebildi. Bizde de Overseer varmış. Overseer diyelim öncelikle. Overseer biraz büyüsün. Valkyrie'ler büyülensinler. Smile at Death. Öncelikle şu ikisiyle bir gidelim, atak yapalım bakalım. 10 hasardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Leyline'ı biraz en azından kompanse etmiş oluyoruz. Vanguard'ı alalım. Vanguard +1/+1 yüklemesin sürekli olarak. Elimde Holy Cow var bundan sonraki tur için. Essence Channeler çok önemli değil, uçmuyor en azından şu an itibariyle. Ama Sheltered by Ghost mu? Bu hoş olmadı. Seam Reap aldı. Yoksa Overseer, Valkyrie hangisini alıyorsun? Gia'da. Yani Gia'da çok daha büyük bir problem senin için ama tabii sen bilirsin. Çünkü hepsinin inanılmaz yüklü bir şekilde oyuna girmesi. 24 26 ama 27'ye ulaşamadı. Kart çekecek ama o kadar. Oo. Ho ho. Evet. Archangel'ı bir koyalım. Bakalım. Archangel bayağı büyük bir şekilde oyuna giriyor. 8-10. Tabi burada Channel'lara güveniyor. Güvenmekte de haklı. Ama bizim de büyük bir atak potansiyelimiz mevcut şu an itibariyle.
Havadan 18 hasar veriyoruz ve 8'e kadar çıkabiliyor. Peki. Evet. Bakalım. Smile at Death. Holy Cow. Overseer'ı bu sefer defans yapmak için kullanmak zorunda. Öncelikle. Tabi burada Essence Channel'larına bayağı hayat kazanacak. Onu da unutmamak gerekiyor. Elinde bir tane daha Sheltered by Ghost var gibi. Bu arada. Onu da oynayacaktır. Muhtemelen. Şu an Essence Channeler benim Archangel'ımın önüne geçmiyor yalnız. Hala 8'e 6. Gidebilir hata ama bu sefer de Essence Channeler'ı kaybedecek. Evet, gitmedi hata. Gitmedi hata. İlginç. Holy cow diyorum öncelikle. Hepsini bir büyütelim. Bu arada yani ne planladığı onu bilmiyorum. Overseer kart çekmemi sağlayacaktır. Kalsın. Sen hariç bir gidelim. Fountain Port. Peki. Ha, evet, hayat kaybediyor. Evet, doğru. Tamam. Evet, gayet mantıklı. Peki. Ciara. Yetiyor mu? Yetmiyordur. Yine. Kaç hasar veriyoruz? 9 hayat kazanacak. Peki. Neden? Peki. Jederico. Biz hata da yapmış olmamıza rağmen ondan kazanamadı. Herhalde bütün her şeyi vermek istemedi. Halbuki bunu tutup ondan sonra bundaki artı 3 artı 3'ü de buna ekleyebilirdi. Bu da o zaman 12 olurdu. Bir sonraki turda da 12 kazanabilirdi ama ben de yine 5 tane uçan yaratık olacaktı. Ve Smile at Death de Giada'yı geri getirebilirdi bir sonraki turda da. Dolayısıyla bilmiyorum. Yani oyun bence devam ederdi bir süre daha ama sanıyorum sıkıldı. Evet, Richard'la oynuyoruz. Bir sonraki rakibimiz. Biz başlamıyoruz ama elimizde Valkyrie, Giada, Sheltered by Ghost. Fena değil. El. Giada ile başlayıp daha sonra Valkyrie'yi koymak gerekiyor. Ve eğer kırmızı bir desteyse Siem Reap'i de oynarız. Gerçi kırmızı bir desteyse Giada'nın çok hayatta kalacağını sanmıyorum. Plains. Sanctifier mı? Yine bir hayat kazanma destesi mi? Keep Guard. Tamam, Keep Guard'ı tutmak istemiyorum çünkü Enchantment destesi burada ne kadar az yaratık ellerinde kalırsa o bizim için iyi olacaktır. Scavenger da onlardan bir tanesi. Overseer güzelce ya da diyelim. Evet, burada Shark Rescues Mage'in olduğu o kadar çok belli ki Scavenger'ın üzerinde. Dolayısıyla Sheltered by Ghost'la onu alabileceğimizi sanmıyorum şu an itibariyle. Ve Ethereal Armor da olabilir elinde. Ethereal Armor da bizim için tehlikeli kartlardan bir tanesi. Çünkü çok fazla büyüme şansına sahip. Grand Entry. Bu iyi bir haber. Bu elinde istediği kart yok demek aslında. O zaman şöyle yapalım. Önce Giada'yla gidelim, bir atağımızı yapalım. Sonra Giada'nın menasını kullanıp Valkyrie'yi koyalım.
Valkyrie 2-4 olarak oyuna girsin. Sonra o Valkyrie ile biz bu Scavenger'ı alalım. Scavenger'dan bir kurtulalım. Ondan sonrasına bakarız. Derken Richard yeterincesi gördü. Scriv ile oynuyoruz. Bu sefer biz başlıyoruz. Elimizde Valkyrie, Angel, Holy Cow, Lyra. Bayağı güzel bir deste. Eğer kartlarımız yaşarlarsa. O Giada. Kesinlikle Giada. Yapacak bir şey yok. Giada güzel. River Turn Monument. Peki. İstemediğimiz kartlardan bir tanesi. Ama yapacak bir şey yok. Giada diyelim. Atak yapalım. 18. Sonra Angel koyalım. Angel 4'e 4 olarak oyuna girecek. Bir sonraki turda eğer Lyra'yı koyabilirsek, eğer bir arazi bulabilirsek o zaman hepsinde yaşam kazanma yetisi olacak. Öyle olunca Angel bize bir de pool yaratacak ama gelmedi o istediğimiz kart. Pekidir. O zaman ona göre oynamamız gerekiyor demektir. Inquisitor diyelim. Bir kart ne varsa onu elinden alalım. Anomaly olabilir. Yani bir şekilde hızlı bir şekilde onu öldürmeye çalışmamız gerekiyor maalesef. Dolayısıyla Holy Cow'u koymak bana şu an için daha mantıklı geliyor. Ne de olsa Flash ability'si var. Day of Judgment. Holy Cow diyelim. Siem Reap olur. River Turn Monument'ı alırız elinden. Dolayısıyla mantıksız değil. Siem Reap diyelim. Seni bir alalım. Ondan sonra Holy Cow bir gitsin, atak yapsın. Ve Valkyrie de oyuna girsin. Day of Judgment'tan kaç tane var acaba elinde? Onu da göreceğiz. Yeterince baskı kuramadık tabii ki. Beza evet şimdi hayatla kazanıyor. O bir iyi olmadı bizim için. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ama uçan yaratıklarımızla gidelim. Atak yapalım. Boom boom. 11. Evet, Beza'yı oynadığına göre herhalde Day of Judgment'ı yok şimdilik. Arıyordur. Singularity evet, Singularity Rapture bekliyoruz. 6 manası var çünkü. Dolayısıyla oynayabilecek onu. Return Monument. Peki. Gidecek mi hepsiyle hata? Gitmedi. 4 hasar verdi. Holy Cow diyelim. Holy Cow onu büyütsün. As long as this creature is untapped. Yani bu kurtarmıyor olabilir. Ama şöyle bir şey var. Eğer bir arazi bulursak Lyra ile öldürebiliyor muyuz kendisini? Bu 3 oluyor. Bu 5, 7 oluyor, 10 oluyor. Maalesef olmuyor. Yok bu 4 oluyor. Artı 1 artı 1 sayı ekleniyor. Bir de artı 1 artı 1 daha ekleniyor. 4 oluyor, 3 oluyor. 3 oluyor. Evet ölmüyor. Maalesef. Peki. O zaman oynamak mı lazım? 1'e kadar indiririz ama Rapture gelecek. Rapture'da hepsini öldürecek. Dolayısıyla bilmiyorum öldürmenin çok bir anlamı var mı? Yani Lyra'yı koyarsak dediğim gibi bu 4 olacak, bu 3 olacak, bu da 3 olacak. 10 hasar vermiş olacağız kendisine. O da öldürmeye yetmeyecek. Dolayısıyla bence Rapture'ı oynayacağından ben çok emin olduğum için
Ama tabii işin kötüsü burada monument var. Monument olduğu sürece de evet yani biliyoruz. Biliyoruz. Evet ve hani bir sonraki tur bir CM Reap daha gelseydi belki seni alabilseydik belki o şekilde oynayabilirdik ama Monument'da oynayacak, orada bitirecek ve artık 5. galibiyet sonunda Scriv maçı kazanmış olacak. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok derken niye? Niye Monument'i aktive etmedin diyecektim ama tabii arazi bulunca aktive edebilecek zaten. Önce bir görmek istedi ne var. Get Lost çok ilginç. Çok ilginç yani. Buna kaşınmak diyoruz. Ama Sheltered by Ghost peki. Ben daha fazla görmek istemiyorum sanıyorum. Concede. Gaspo. Bir sonraki rakibimiz. Biz başlamıyoruz ama fena bir başlangıç değil. Eğer arazi gelmeye devam ederse iyi gibi gözüküyor. Dolayısıyla önce bir ne oynadığına bakalım. Bir Landfall destesi. Mono Green. Peki Inquisitor diyelim. Önce bir tane kartını oyundan ihraç ettirelim. Biraz da olsa yavaşlatalım. Siem Reap güzel olabilir Tifa'ya karşı, eğer varsa Tifa elinde, ama tabii koruma büyüsü de oluyor. Priesty Bill, o da bizim bu arada Siem Reap ile elinden alabileceğimiz kartlardan bir tanesi Tifa. Evet, Tifa hiç şansın yok. Öyle böyle değil. Tifa. Gaspo. Priesty Bill. Peki, hoş geldin ve tabii ki bana arazi gelmedi. Beklenilen gibi oldu bu durum. İlginç. Çok ilginç. Bir tane daha varmış, o yüzdenmiş. Peki. Priesty Bill. Sanıyorum Enduring Innocence'ı koymayı deneyeceğim. Böylece kart çekmeyi deneyeceğiz. Eğer tabii arazi gelirse diyecektim. Tabii niye gelsin arazi? Ee, bize niye gelsin arazi? Valkyrie 2'ye 4 oluyor. Yani atak yapacağız herhalde. Başka bir şansımız yok gibi. Yani Bristol Bill çok fazla büyümüyor. En azından ona güveniyorum ama tabii yani bir araziye daha ihtiyacım var ama ya. Yani 11'de 2 arazi. Bristol Bill 5'e 5 oldu şu an itibariyle. Tabii o da bir problem bizim için ama yapacak bir şey yok. Eğer Innocence'ı bulabilirsek. Rude peki. Evet, burada koruma büyüsü de vardır muhtemelen. Bristol Bill'de şu an 7'ye 7 olmuş olacak. Peki 6'ya 6 bir hasar alacağız. Yapacak bir şey yok. 14 olduk. Bir arazi gelir mi? Geldi. Teşekkür ederim. Innocence diyelim. Innocence tetiklemeyecektir ama olsun. En azından bizim bir süre hayatta kalmamızı sağlayabilir. Celestial Armor. Bundan sonra Holy Cow yapabiliriz. Priesty Bill. Tamam. Şöyle yapalım. 5 hasar alalım. 3'ünü kompanse edelim. Enduring Innocence. Evet. Arazi gelmiyor. Yani. Neyse, Holy Cow'la en azından Innocence'ı tetiklemiş olacağız. Ondan sonra belki başka bir şeyler çekebiliriz. Tabii burada Bristol Bill'in bize yaptığı inanılmaz bir baskı var. Onu da söylemek gerekiyor. Snare. Snare keşke Bristol Bill'ı alabilecek olsa diyeceğim ama yine arazi çık. Peki. Çekemiyoruz arazi. Onun 8 arazisi var. Bizim 3 yani. Şaka gibi.
Evet, buna da ne kadar dayanabiliriz onu da göreceğiz tabii. Yani Bristol Bill olduğu sürece olayın içerisinde çok da bir şey yapamıyoruz. Zira eminim elinde bir ve ama yeter artık ya. Gerçekten yeter artık ama ya. Yani 4 tane Valkyrie'yi görüp dördüncü araziyi bile göremiyor olmam. Evet, bir tane. Peki. Yani inanılmaz çaresiz bir durumdayız. Bir de tabii ki 5 verip sürekli Chocobo. Şimdi 2'ye katlayacak hepsini. Ha, şimdi 5 verirse ama. Ha. Peki. Tabii burada yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bunların ikisini de maalesef böyle yapmak zorundayız. Snare de 3 mana bu arada. Yani. Teşekkür ederim ya. Valla mükemmel bir oyun oynuyoruz. Gene arazi gene yok yani. Muhteşem. Discard yapmamız gerekti yani. 19 kartta 3 arazi. Teşekkür ederim Shuffler. Yine biz başlamıyoruz. Elimizde Valkyrie, Overseer var. Böylece kart çekebiliriz. O yüzden güzel bir el. Authority of Council. Peki. Yine bir Sacrifice destesi mi acaba? Göreceğiz. Valkyrie diyelim ve hayatımıza devam edelim. Tabii o hayat kazanacak bir sürü. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Şu an itibariyle. 2 manası var. Valkyrie'yi öldürecek. Peki. Yapacak bir şey yok. Plains Overseer diyelim. Overseer'la bir kart çekelim bakalım. O da Holy Cow. Smile at Death'e ulaşabilirsek aslında burada ikinci authority'si de gelmiş oldu. Bu bizim işimize çok gelmeyen bir şey ama yapacak bir şey yok. Sanıyorum Overseer demek istiyorum ki böylece bir arazi daha bulalım. Authority of Council. Evet, bir arazi daha bulduk. Güzel oldu bu. Smile at Death'le ölen yaratıklarımızı geri getirme şansına sahip olacağız en azından. Evet, o yüzden çok mantıksız olmadı bu bizim için. Smile at Death diyelim. Ve 2 tane Overseer'i geri getirelim. Tabi hayat kazanacak bir sürü ama en azından biz de kart çekebileceğiz. Dolayısıyla çok mantıksız değil bizim için. Overseer diyelim. Ve onlar artı bir ile geliyorlar, doğru. Resolve. Güzel. Bayağı kart çekebildik. Valkyrie diyelim. Armor açık kalsın bence. Şu an itibariyle. Armor açık kalsın. O da 30'a ulaştı bu arada. Hiç fena değil. Bakalım bir split up daha. Peki. Hangisini öldürmek istiyor? Görelim. Valkyrie diyor. Hayır diyelim. Kendisine ölümsüzlük katalım. Öbür Valkyrie oyuna girsin. Hepsini bir pumplasın. Holy cow. Seni koymak güzel olabilir aslında ama onun yerine Overseer diyeceğim ben. Bir kart çekmeyi deneyeceğim bakalım. Yine. Evet, yani 2 tane authority'yi bulması çok bizim için hoş olmadı. Biz de açıkçası şu an neyse belli bir yaşam puanına indiriyoruz bu arada. Ama çok fazla arazi çektik. Yani bir önceki turda hiç arazi çekmemişken şimdi hepsini bir anda neredeyse. Yine split up olabilir. Yani işte olabiliyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Holy cow diyoruz. Bakalım
Arazi hayır. Yeter artık sanki arazi. Cia'da yok mu ya? Hiç. Valkyrie, Valkyrie? Valkyrie'ler büyüsünler. Uyusun da büyüsünler. Snare. Onu Holy Cow'un üzerine koyalım. Kendisine 4 hasar verelim. Ondan sonra da bir sonraki turda da yine Holy Cow'u kullanmayı deneyelim bakalım. Evet, şimdi Overseer'ların hepsini maalesef kaybediyor oluyoruz oyundan. Ama yapacak bir şey yok. 5 manası var. Peki. Sacrifice. Bir tanesini sacrifice edeceğiz. O da Zodiac'ı büyütecek. Peki. Şu an ben Snare'i kullanmak zorunda mıyım? Değilim. Bence onun yerine Holy Cow'u kullanalım. Holy Cow'la bunları, Valkyrie'leri biraz büyütelim. Bu arada diğer Holy Cow'u geri getirmiş olacağız. Celestial Armor. Hayır. Ya benim Gia'dam yok mu acaba? 20 yaratık içerisinde bir Gia'da bulamadık mı? Evet evet. Bir sürü hayat kazanıyorsun biliyorum. Inquisitor. Çok yavaş Inquisitor. Heh. Gia'da. Gia'da olur. Şu Snare diyelim bir önce. Senden bir kurtulalım. Ah. Alpha Primitive. Peki. Biz başlıyoruz. Biraz yavaş bir elimiz var. Elimizde aslında o kadar yani Giada gibi, Inquisitor gibi bir mana, iki mana olan yaratıklar da vardı ama onlardan göremedik. Ne hikmetse daha pahalı olanları görüyoruz. Şu an itibariyle. Ama Overseer'ı oynamak zorundayım. En azından bir kart çekelim. Neymiş görelim. Overseer'da sanıyorum bye bye demenin zamanı geldi Overseer'a. Lütfen. Peki. Valkyrie. Peki. Valkyrie diyelim. Kalsın bu. Valkyrie'ye Sheltered by Ghost'u koymaya gerek yok. Bakalım bu da bir Mill destesine benziyor. Cavero. Çok ilginçmiş. Cavero'nun burada oynanması. Exemplar of Light diyelim. En azından kart çekelim bence. Gia'da olması gerekiyordu pardon. Exemplar of Light'la kart çekemeyiz. Emeth. Enters and discard a card. Bahamut. Peki. Şöyle yapabiliriz. Exemplar of Light'ın üzerine koyarız. Sonra bu Caballero'yu alırız. Ondan sonra hatta Celestial Armor'ı bekletiriz bu turda bence. Ne yapabiliyorsun? 14 kartın olması lazım. Daha 14 kartın yok. Dolayısıyla biz şu an çok hızlı hareket etmemize gerek yok. Overseer. Bence Armor'ı bir açık bırakalım biz şu an için. Bahamut'u geri getirirse çünkü Zombify. Peki. Bahamut geri gelecek. Bahamut'la Valkyrie'yi öldürmeye çalışacak ama ona biz izin vermeyeceğiz. Celestial Armor diyeceğiz. Ve Snare'le de Bahamut'u. Bu ne? Peki. Scav. Peki. Snare diyelim. Senden bir kurtulalım. Overseer
diyeyim mi acaba ya? Bu atak yaptığında draw a card, discard a card. Peki. Inquisitor diyeceğim. Inquisitor biraz bakalım hayatta kazanacağız. Zaten bir Cavero daha gitti. Peki 5'e 5. 10 hasar. Buradan yaşam puanı kazandık. Peki. Şimdi Dawnbringer'la maçı kazanma şansına da sahibiz. Her ne kadar Skev geri gelebilir. Ama Skev de çok bir şey yapmıyor. Benim mezarlığımda da şu an çok bir kart yok. Ha, Snare diyebilir. Snare'ı öldürebilir. Exemplar of Light'ı öldürebilir. Sheltered by Ghost'u öldürürse Cavero oyuna girer. Peki. Peki. Exemplar of Light. Discard. Ama yetmeyecek ya. Yetmiyor ki. Çünkü şöyle yapabiliyoruz. 4 mana karşılığında oluyor bu. Ama ikisi de uçuyor oluyor. 4 mana karşılığında bunu yapıyoruz. Sonra bir de bunu oynuyoruz. Ve dolayısıyla 2 tane uçan yaratığımız olacağı için Alpha Primitive'i öldürmüş oluyoruz. Ve bir maçımız kaldı. Bakalım kazanabileceğiz mi? Steamcast. Bir sonraki rakibimiz. Biz başlıyoruz. Elimizde Overseer var. Kart çekmek için. Snare. İlginç. Biraz daha ucuz yaratıklarımızdan olsaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bu Leyline'la pek hoşuma gitmedi benim burada olması tabii ki. Ama ona da yapacak bir şey yok. Vanguard. Peki. Bir arazi daha. Ona da yapacak bir şey yok. Pekidir. Bu arada bekleyip Prince Charming hayat kazanmak istiyor. Ha, Scry yapmak istiyor. Peki. Yani Holy Cow oynayıp Vanguard'ı biraz gafil avlayabiliriz. Öyle bir şansımız olabilir. Her ne kadar üçüncü bir yaratık gelirse o zaman Vanguard +2/+2 olacak. Dolayısıyla onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama belki yaratık koymadan diyecektim. Koyuyor. O zaman Snare diyebilirim. Yani şu an aslında hayat da kazanmıyor ya. Yani 4 hasar alabiliriz de. Peki. Evet, bu sefer hasar alalım bakalım ya. Yani belki Holy Cow'la Scribe 1 yapıp bir şey buluruz. Kullanabileceğimiz. Evet, bu tur alalım hasar. Holy Cow diyelim. Bir başka Holy Cow'a ihtiyacım yok şu an. Bir arazi daha. Peki. Evet, bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz maalesef. Yok yani. Sheltered by Ghost. Tamam. Snare diyelim. Prince'i alalım oyundan. Sheltered by Ghost boşa düşmüş olsun. Şimdi atak da yapamayacaktır. Bu da güzel oldu benim için. Inquisitor diyeceğim. Biraz kurtulalım. Celestial Armor'ım var bu arada. Indestructible yapma şansına sahip olabiliriz. Bu turda da bekleyeceğiz. Çünkü atağa gitmenin de çok büyük bir anlamı yok. Bu arada bende de Sheltered by Ghost var. Her ne kadar sadece iki tane olsa da. Vanguard. Hawk. Peki.
Şimdi atağa gitmeyi deneyebilir. Ama bir sürü de hayat kazanıyor. O böyle bir sıkıntımız var bizim aslında. Bakalım atağa gidecek mi? Gitmedi. Gitmedi. Celestial Armor'ı koyacağım. Onu da Inquisitor'ın üzerine koyacağım. Neden derseniz çünkü sanıyorum yani peki atak yapalım diyeceğim ama bekleyeceğiz. Yani bekliyorum ama yani hiçbir şey gelmediği için de Vanguard tamam şimdi artık hepsi müthiş seviyelere ulaşmış olacak. Yani 2 tane araziyle yapabiliyor bunların hepsini. Muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey. Böyle yapacağız. Snare diyeceğiz. Bunlardan bir tanesini alacağız. Ama yani ay ay. Gerçekten ay ay yani. Lawbringer. Okey. Bu iyi oldu. Bu gerçekten iyi oldu. En azından biraz hayat kazanabilirim. Ya yani bu kadar her şeyi de ama 2 menayla yapabiliyor olmayın ya. Gerçekten olmayın ya. Her şeyi de 2 menayla yapabiliyor olmayın ama ya. Evet bekliyoruz. Halya. Peki. 5'e 4. Gerçekten gitmek istediğine emin misin? Yani arazisi yok ama her şeyi yapabiliyor. Bizde de sadece arazi var. Yani şaka gibi gerçekten ya. Onun yaşam puanı 50, bizimkisi 5. Ah, üçüncü araziyi buldu. İnanılmaz. Vanishing Light. Peki. Mantıklı. Ama yok yani gerçekten al ya. 60 şu an yaşam puanı. Aa. Evet şimdi atak yapabilir. Şimdi atak yapıp öldürebilir. Hawk. Tabii ki neden olmasın. Linden neden olmasın. Hepsiyle atağa gider. Ben olsam giderdim. Gitmemesi için bir neden yok ama Valkyrie güzel. Evet bir sonraki tur gidebilir. Çok önemli değil onun için açıkçası. Yani muhteşem. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Shuffler sana. İyi. Gitmiyor ata. Bu ne nasıl bir korkuysa yani. 6 tane yaratığın var. 6 tane yaratığın var. Zaten Siem Reap. Tamam Siem Reap diyoruz. Siem Reap'le şu Vanguard'ı bir alalım. Ward ödeyebilirim. Yeterince menam var. Teşekkürler. Hmm, 5 3 bu 4 olacak. 10, 15, 20. Ama bir tanesiyle gitmem gerekiyor sanki ya.
Biraz da olsa yaşam puanı kazanmam gerekiyor. Hexproof Indestructible. Sadece oyuna girer girmez olduğu için çok da bir şey fark etmiyor aslında. Yani bir Banishing Light'a bakacak olay. Leonin Vanguard. Bu 4. mü? Raid. Aa. Ne var elimde? Inquisitor var. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir Leyline'dan kurtuluyoruz ve kendi kartımıza da +1/+1 ekliyoruz. Şimdi artık gidebilirim. Korkmuyorum. Burada bayağı bir yaşam puanı kazanıyor olmamız lazım. 36'ya çıktık. Onun şu an bana yapabileceği kaç? 3, 6, 8, 9, 10. Tabi burada Linden'la bayağı hayat kazanacak ama yapacak bir şey yok. Biz daha fazla Celestial Armor. Celestial Armor'ın oyunda kalması gerekiyor. Dolayısıyla yine hepsiyle atak yapacağız. 6, 10, 17, 21, 25. 25 kazanıyoruz yani. Çok kötü değil. Neredeyse biz de 50'ye ulaştık. İnanılır gibi değil. Evet, muhtemelen bir Banishing Light veya Sheltered by Ghost gibi bir kart olacaktır elinde. Eyvahlar olsun. Legendary sadece bu ikisi var gerçi. Peki. Yani Aerith, Sanctifier, evet, bir sürü yaşam puanı kazanma durumu söz konusu ama yani yapabileceği bir şey yok yani gerçekten. Sadece arazi çektik. Şu Banishing Light'tan da kurtulabilsek iyi olurdu ama bu Hangsborough kötü olacak bizim için. Resolve diyelim. Evet, o da 42, 43. Bu Aerith çok büyük bir sıkıntı bizim için. Çünkü öldüğünde bu bütün artıları başkasının üzerine koyma etkisine sahip. 36 olduk. O da 16, 16. Yani Requisition Rate. Peki. Olur. Artifact. Artifact var mı? Yok. Artifact. Bizde de yok artifact. Neden artifact aktive edin? Ha, bu var doğru. Enchantment diyelim, sen diyelim. Şu enchantment'tan kurtulalım. Sana +1/+1 ekleyelim. Go. Seninle bir atak yapalım. Bence atak yapmayalım artık ya. Yok, atak yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bat. Yani uzun bir maç oldu. 48 oldu. Biz de 36'yız gerçi. Ama bu Eret'ten kurtulmamız gerekiyor. Başka bir yöntemimiz yok yani. Eret'te 18 şu an. Sadece onunla bir sürü yaşam puanı kazanma şansına sahip. Dolayısıyla ama burada tabii şöyle bir şey de söz konusu. Peki. Şöyle yapalım. Peki. Madem öyle biz de hayat kazanalım. Evet, o da sonuçta bir yani maçı kazanmak için bir kart arıyor.
Tıpkı bizim aradığımız gibi. Yani bir tane Gia'da görmedik mesela. Inquisitor. Gel bakalım geri. Valkyrie'yi büyütsün. Evet, bir araziden Overseer, güzel bir kart daha çekelim bakalım. Overseer'la bir arazi daha geldi, güzel. Buradaki yani Gainsborough'dan kurtulmamız gerekiyor her türlü. Onu nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Burada güzel olan Smile at Death kartının olması, bu şekilde eğer atak yaparsa verebiliriz kartlarımızı. Çünkü bir kısmını geri getirebiliriz. Özellikle Overseer'ları defans için kullanabilirim. Sheltered by Ghost. Peki. Ne almak istiyorsun? Dawnbringer'ı. Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Öyle bir dünya yok. Dawnbringer'a dokunamazsın. Bu da onun 3. Sheltered by Ghost'u bu arada. Bir tane daha var yani. Gainsborough. Evet, ilginç. Yine Hawk'la atağa gidip Bat'le bu şekilde şey yapmaya çalışıyor. İstediği kartı bulmaya çalışıyor ama bize de hayat kazandırıyor tabii. Bir tane yaratığımız var. 55, 9, 16, 24. Ciara. Güzel. Ciara alsın. Bakalım. Bence artık yavaştan biz olabildiğince hasar vermeyi deneyelim bakalım. Peki. 20'ye düşürdük. İnanılır gibi değil. Biz de 88 olduk. Banishing Light. Peki. Dediğim gibi. Tamam. Çok güzel. Bu bizim için iyi. Bu bizim için gerçekten iyi. Yani 27 hayat kazanması tabii ki iyi değil de 50'ye çıktı gene. Ama şu iyi. Yani geri getirebileceğimiz, hatta geri getirince kart çekebileceğimiz bir kartımız var. Ve Giada'yla da gayet büyük bir şekilde geri gelecek. Ve arazi çektik. Ve bir tane daha arazi çektik. Ve yani muhteşem ilerliyor. Bu anlamda. Evet. Okey. Giada'nın üzerine koyalım madem. Giada'yla atak yapalım madem. 4 kendisi. Biz de 89'uz. Ne çekip kazanabiliriz? Yani bizim de 2 tane Sheltered by Ghost'umuz var bu arada. Vanishing Light. Peki. Okey'e gitti. Evet. 4 tane Vanishing Light herhalde. O da şey mi arıyor? O da tekrar Leyline'ını arıyor olabilir. Yani bu 30'a 30 bununla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Evet. Peki Halya ile atağa gitmesini anlayan var mı? Ben onu da çok algılayamadım. Neyse, Overseer'ı buraya veriyoruz. Bunu buna veriyoruz. Ve devam diyoruz. O da 82 oldu. Halya bir kart daha çekecek. 24 kartı var. Böylece 23 olacak. Bizim bu Gainsborough'dan kurtulmamız gerekiyor. Onun için Sheltered by Ghost'a ihtiyacım var ama görmedik daha Sheltered by Ghost'u. Overseer. Gel geri, bir arazi daha çektik. Muhteşem. Muhteşem. Peki. Yani gerçekten
Yapabileceğim hiçbir şey yok yani, bekliyoruz ve bu kadar araziyi de yarısını görmüş olduk destenin. Primate. Peki. Peki. Overseer'ı verelim yine. 40 yaşam puanı kazanıyor. 22 kart kaldı. Bizim de 30 kartımız kaldı. Smile at Death. Overseer gir oyuna. Biraz büyüt. 109 şu an. Ve artık arazi görmekten midem bulandı. Gerçekten midem bulandı artık arazi görmekten. Gidelim sadece seninle atağa. 105. Sonunda herhalde olmasını beklediğimiz onun, yani ölmesi, yeterince kart çekip ondan sonra kart çekemeyecek olması. O kadar çok uzadı ki oyun. Holy moly yani, gerçekten. Gainsborough. Sheltered by Ghost. Sonunda buldu Sheltered by Ghost'unu. Bu dördüncü Sheltered by Ghost'u. Bizde de 2 tane var ama görmüyoruz tabii ki. Niye görelim di? Bakalım ne oynayacak? Evet, Vanguard, Gainsborough. 44. Şaka gibi gerçekten. Evet. Pridemate büyüyor. Overseer diyelim. Gia'da olmadığı için artık bunlar artı 2 olarak girecek. O da Innocence'ı da tetikleyecek. Yani bir sonraki turda 3 kart çekeceğiz. Bakalım bunların kaç tanesi arazi olacak? Bir geldi. 2, 3. Teşekkürler. Ya gerçekten. Gerçekten teşekkürler. Peki. Lifelink. Bekliyoruz. Yani dediğim gibi 18 hayatı kalmış. 18 kartı kalmış, pardon. Yani eninde sonunda bir şeyleri yapması gerekecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Bilmiyorum. 49. 49 yaşam puanı, 50 yaşam puanı bir turda. Oyun uzadıkça sinir katsayısını arttırıyor gerçekten. Bakalım bir sonraki seferde kaç tane daha arazi çekebileceğiz. Onu da görelim. Halıya. Primate. 25. Evet, 17 kartı kaldı rakibin. Overseer diyelim. Overseer onu büyütsün, kart çeksin. Sim Reap. Hala arazi çekebiliyoruz yani. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Overseer diyelim. Giada. Peki. Şu Primate'den kurtulalım mı? Ward ödeyebilirim. Evet. O zaman seninle gidelim. Seninle gidelim. İkinizle gidelim. Aktive edelim. Bakalım. Evet, 191 kaldı. Yaşam puanı. Evet. En azından 13'e 13'lük bir token'ımız olmuş oldu. Fena değil. 21 kartımız var. Onun 16 kartı var.
4 tane Sheltered by Ghost'unu da kullandı. Leyline sonunda buldu. Peki. Leyline acaba onu kurtarır mı? Yani burada 53-53'lük bir kartı var. Dolayısıyla kurtarma konusunda bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Overseer'e veriyoruz. 56. 56. Peki. 254 oldu. Kart çekmeye devam edecek. Yani biz Sheltered by Ghost'u bulup şundan kurtulana kadar bu oyun bu şekilde devam edecek. Overseer. Yani biz de hani 3 kart çekiyoruz ama Exemplar of Light. 16 tane arazimiz olmuş. Şu an itibariyle. Ciara. Peki. Seninle tekrar gidelim. Seninle gidelim. Seninle gidelim. Seninle de gidelim. Hatta seninle de gidelim. Hadi bakalım. 254. Boom 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 boom. 204'e kadar düşürdük. İnanılır gibi değil. Evet, bir 15'e 15'lik daha token yarattık. Essence Channelers. Evet, bir problem kart daha bulmuş oldu. 14 kart kaldı. Bizim de 18 kartımız var. Yani hiç diğerleriyle gitmek istemiyor tabii ata. Sadece Gainsborough ile gidiyor. O da 59'a 59 zaten. Gidilir yani onunla da ata. Bu arada biz de 42 kartta bir tane bile Sheltered by Ghost göremedik. Onu da öyle bir söylemek isterim. 2 tane Sheltered by Ghost var. Muhtemelen burada alabilirsek Dawnbringer'ı alırız. Dawnbringer'da Giada'nın oyunda olduğu anda inanılmaz fazla bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Gainsborough'u da each legendary creature yani Linden ve Halia ikisi de legendary bunların. Dolayısıyla bu Gainsborough'un ölmesini istemeyiz. Ama tabii her turda da 59 kazanmasını da istemiyoruz. Neyse bizim de yaşam puanımız 105. Dolayısıyla çok büyük bir problem değil. Sanıyorum rakibi artık ben bu maçı nasıl kazanacağım kafasına girmiş durumda. Biz hala bize maçı kazandırabilecek kartların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü snare'leri kullandım 2 tane. 4 tane Seam Reap var. Dolayısıyla 2 tane daha Seam Reap kullanma şansına sahibim. 2 tane Sheltered by Ghost'um var. Onları görmedik daha. Allah Steamcast kusura bakma eğer seni yorduysak ama maalesef öyle yani. ...208... yaşam puanı olan rakibimiz karar verecek ne yapmak istediğine. Şimdilik oyunun bitmemesine isyanlarda. Evet bakalım. Atak yapacak mı? Ki yapması gerekir açıkçası. 60 yaşam puanı. 61 evet. Gainsborough geliyor tabii ki. 62 yaşam puanı kazanacak. Overseer diyelim. Seni verelim. Hatta ikisini de verelim. Ki böylece 2 tane kart çekelim yani. 2 tane kart çekeceğiz. Tabii Innocence'la birlikte 3. kartı çekeceğiz. Bir de zaten normalde kart çekiyoruz. 4 tane kart çekmemiz gerekiyor.
Bu durumda da belki bir şekilde bizim işimize yarar diye düşündüğüm kartlar var ama bilmiyorum. Yani 277 14 kartı kaldı. Yani bu şeye de dönüşebilecek. Herhalde ona dönüşecek. Eninde sonunda. Hmm. Smile at death. Leyline, Leyline. Evet, bizim Sheltered by Ghost'a ihtiyacımız var. Sheltered by Ghost. Ve iki tanemiz var. İki tane Gainsborough. Bir tane Gainsborough'dan kurtuluruz. Bir de bu Banishing Light'tan kurtuluruz. Ondan sonra da veya Leyline'dan kurtuluruz. Dawnbringer çok önemli değil. Şu hayat kazanma konusunda bir sıkıntımız yok aslında. Ve burada da büyük tokenlarımız olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet, rakibimiz bize vermiyor oyun hakkını. Bakalım. 16-17 arazimiz var. Yani az kaldı arazimiz. 3 tane daha kaldı. Bakalım Overseer'la çektiğimiz kartlarda yine arazi bulabilecek miyiz? Onu başarabilecek miyiz? Evet. Steamcast. Oyna lütfen. Here you go. Teşekkürler. Halya kart çekiyor. 13 kartı kaldı. Bizim turumuz. İkisini de alalım. Valkyrie büyüyor. O da 20'sine ulaştı. Bir Inquisitor daha. Bir arazi daha. Bir Inquisitor daha. Bir Giada daha. Inquisitor diyelim. Elindeki kartlardan kurtulalım. Ne var elinde acaba başka? Yani Sheltered by Ghost herhalde benim son kartım falan. Yani gerçekten başka bir şey aklıma gelmiyor şu an itibariyle. Ve yani o kadar sinir bozucu bir durum ki bu. Anlatmakta güçlük çekiyorum. Sanctifier. Senin üzerine koyalım. Evet. Evet. Senle gidiyoruz. Senle gidiyoruz. Senle gidiyoruz. Senle gidiyoruz. Senle ve senle gidiyoruz. 7 tane atak yapıyoruz. Yaratıklarımızla. ...14 kart, 13 kart. Son kartım değil. Son kartım Holy Cow. En azından onu biliyoruz. Güzel. Evet, Steam Cap hadi ya. Yani ben de oyun bitsin istiyorum açıkçası ama yani oyunun olayı böyle değil, böyle bir şey değil yani gerçekten. ...114 olduk. Bir de 18'e 18'lik bir pool yaratığımız daha oldu. 193 hayatı kaldı. Bir şey kalmadı yani. Çok bir şey kalmadı. Yani bir Sheltered by Ghost'la aslında olayı kendi lehimize çevirme şansımız var.
3 tane de Giada'm var bu arada. Bu arada bu Giada'ları da koyabiliriz. Böylece Smile at Death ile birlikte gelecek yaratığımız olur. Ve Giada'nın da Legendary olduğu düşünülürse bu da büyüyerek oyuna girecek bu arada. Dolayısıyla Sanctifier peki. Evet, bu oyun bitmeyecek. Bu şekilde artık kart çekeceğiz. O kartlarla yani birisi çektiği kartlarla ölecek. Burada Halyas'ı var ama Halyas'ı olduğu için o daha fazla kart çekiyor oluyor. Ben bundan sonra kart çekmemek için belki veya bir tur daha çekebiliriz. Ondan sonra ama kart çekmeyi bırakmamız gerekiyor. 73, 73, 74, 74. Yani şaka gibi ya. Yani hiç yapabileceğimiz bir şey yok. Sheltered by Ghost. Lütfen artık. Ama artık lütfen. Lütfen. Evet. Sheltered by Ghost. Halya bir kart daha çekecek. Peki kaç olmuş oluyor? 11 kartı mı kaldı? Yani ben gerçekten anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Yani bizim kartları bulmamızda bu kadar niye güçlük çektiğimizi algılamakta güçlük çekiyorum. Evet. Önce Overseer'ları geri getiriyoruz. 11 kartı kaldı. Bizim de artık çok fazla kartımız kalmadı. Siem Reap. Peki. Ya gerçekten ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum ama ya. 10 kartım kaldı yani. Muhteşem. Cihat'a diyelim. Cihat'a 17 olarak girsin oyuna. Ondan sonra Valkyrie diyelim. Valkyrie de o şekilde girsin. Siem Reap diyelim. Siem Reap hangisinden kurtulur? Pride Maid'den kurtulur herhalde. Veya Chandler'dan mı kurtulmak lazım? Bat. Ondan da kurtulabiliriz bu arada. Bir az. Yok yani. Bir kart daha çekelim. Hadi Sheltered by Ghost. Hadi. Hadi Sheltered by Ghost. Artık yani 50 kart oldu ya. E, yok ya. Yani gerçekten yok. 1, 2, ondan sonra 3, 4, 5, 6. Ve 7. 7 tane atak. Yani yok 300 hasar verme gibi bir şansım yok yani. Gerçekten yok. Boom 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 boom. 124. Hmm. Leyline of Hope. Peki. Bat. Giada. Ay ay. Yok yani yok. Bir tane Sheltered by Ghost. Nelere kadir ve 51 kart oldu ya. 51 kart. Ben yani hiçbir şey demiyorum yani. Gerçekten. Hiçbir şey demiyorum artık.
Evet evet 80 89 gerçekten inanılır gibi değil. Evet evet. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Same rip. 8 tane kartımız kaldı. Yok ya yani gerçekten ben yani neyi yanlış yapıyoruz acaba ya? Hı. Son kez deniyorum. Artık yok yani. Yok yani gerçekten Inquisitor. Aa! Sheltered by Ghost mu? Olabilir mi gerçekten? Team Reap. Senden kurtulalım. 5 tane kalmış hayatım. Bu ne demek? Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Hey Siri, stop talking. Evet. Artık yani olabildiğince fazla hasar verebilmek için gitmek zorundayız. Artık başka şansımız kalmadı. Gidelim. Şuradan ability de diyelim. Hmm. 63'e kadar indirdik. Inquisitor diyorum. Beş tane kartım kaldı. Bu ne? Bir arazi. Peki. Evet. 63 hayatı kaldı. Bu turda yendi yoksa tamam. Bu atak yapamayacak bu turda. Ne kazanacaksın hayat olarak? Çok merak ediyorum. Çünkü burada sadece bir tane yaratığın var. Beni ekleyebileceğin. Çok önemli değil. 72. 75. Bitmiyor da hayat kazanma. Burada Sanctifier'dan kazanıyor, Halya'dan kazanıyor. Şimdi muhtemelen bu ikisiyle de gidecektir ki hayat kazanabilsin daha fazla. Ama kusura bakma da yani Ciara peki. Evet hepsiyle gidecek çünkü Lyndon'la hayat kazanmak zorunda. O da onun farkında. Artık son turdayız. O da onun bilincinde. Resolve diyelim hepsini. Kazansın. Kazan kazan kazan. Kazan kazan kazan. Yani gene yüze çıktı. Ama biliyor musun yetmeyecek. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Şöyle yapıyoruz öncelikle. Sen şuraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Ondan sonra sen buraya gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Sonra sen şöyle yapıyorsun. Sen şöyle yapıyorsun.
Sen böyle yapıyorsun. Sen de böyle yapıyorsun. Ve dolayısıyla her şey bloklamış oluyor olmam lazım. Yanılmıyorum. İnşallah. Her şey bloklanmış olmalı. Kaç tane atak yapan? 3, 5, 7, 9, 11. Tamam, 11 tane blok olmuş oldu. Evet. Buradan tabii yine hayat kazanmaya devam etti. Dolayısıyla biz de kart çekiyoruz. Sheltered by Ghost. Şu an ama uçan bir yaratığı yok. Uçan bir yaratığı yok. Ve benim de bir sürü uçan yaratığım var şu an itibariyle. Bir sayayım. 4 kart. Şu an kart çekmeyelim. Bence. Şu an kart çekmeyelim. Submit Zero. 20. arazi. Muhteşem. Evet. 20, 45, 60. Bitmesi lazım bu maçın ya. Sanki. Şöyle yapalım. Cia da diyelim. Cia da girsin oyuna. Hayır, 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 hayır. Saçmalık gene ya. Evet. Yapmamız gereken şey bu. Şu an. Seni alıyoruz. Sen giriyorsun. Herkesi bir pamplıyorsun. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yaratıkla da 130 hasar verebiliyor olmam lazım artık ya. Ay. Oh my god. Ve yani gerçekten uzun bir oyun sonunda Platinum seviyesine ulaşabilmiş olduk.